Bu ne yapar bu cihaz? 7-8 volt ile 24 volt arası tüm bataryaları şarj eder. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz şarj aleti, şarjlı matkap bataryasını şarj etmeye yarayan bir ünite. Ben bunu söktüm. Devresi de bu şekilde. Bununla ne yapacağız? Evet arkadaşlar, bu biraz değişik bir içerik olacak. Bu gördüğünüz ünite ile multi şarj cihazı yapacağız. Daha önceden ben yaptım aynısından. Bakın. Buna gösterge de ekledim. Akü dahil birçok bataryayı, pili şarj etme imkanı sunuyor. Kaliteli bir ürün ve şu anda kullanılmıyor. Ben bunu bit pazarından satın aldım. Bu üniteyi yaparken niyetim aslında bu elimde gördüğünüz şarjlı matkabın muadil bataryasını değiştirebilmek amacıyla bir çalışma yaptım. Bu gördüğünüz bataryada buna benzer kağıt piller var. 12 tane. Her biri 1.2 volt. Haliyle bu bataryaların muadillerini internette satış yapan sitelerden alsanız dahi birçoğu yan sanayi. Yani orijinalini bulamazsınız. Ama bu gördüğünüz şarjlı matkap kaliteli olduğu için bunu heba etmemek gerektiğini düşündüm. Biliyorum birçok marangozun elinde bu ünitelerden vardır ve kullanılmıyordur. Sebep bataryalar pahalı olduğu için ya da satın alınan bataryalar ömrünü çabuk tamamladığı için kullanılmıyordur. Bu sebeple ben bunu tekrar kaliteli batarya kullanacak şekle getirdim. Bu gördüğünüz bataryanın içinde BMS kart var. 4 tane de lityum pil var. Ancak orijinal şarj aletine bunu taktığınızda böyle BMS kart olduğu için bu ünite bunu şarj etmiyor. İlla kendi orijinal bataryasını istiyor. Düşündüm ne yapabilirim diye. Daha sonra devreyi açtım, inceledim. Devrenin yapısı bana uçuk fikirler getirdi. Yani şunu diyorum. Bu devre akıllı bir devre. Bu görmüş olduğunuz çip akıllı bir çip. Ancak bunu kandırmam gerekiyordu. Nasıl kandıracağımı devre yapısını inceleyerek öğrendim. Şimdi aynı bu gördüğünüz multi şarj cihazı gibi bunu da aynı bu şekilde getireceğim. Bunu anlatmaya çalışacağım. Kısaca şöyle diyeyim. Bu gördüğünüz ünite ile şu anda hem eski orijinal bataryalarını şarj edebiliyorsunuz hem de BMC kart takılı 4 tane lityum pil takılı bataryalarını da şarj edebiliyorsunuz. Yani multi olduğu için pil algılama sistemini devre dışı bıraktım. Herhangi bir güvenlik sorunu yok. Yani pil şarj olduğunda otomatik olarak duruyor zaten. Yani cihaz yapması gereken görevi yine yapıyor. Sadece devreyi aldattım. Bunu da sizle paylaşmak istedim. Bu ne yapar bu cihaz? Kendi orijinal şarj bataryasını şarj eder. Aküleri şarj eder. Yani 7-8 volt ile 24 volt arası tüm bataryaları şarj eder. Bu sebeple adı benim tarafımdan multi şarj cihazı olarak belirtildi. Ben ismini böyle koydum. Şimdi ne yaptığıma bakalım. İşe başlamadan bize gerekli olan parça listesini göstereceğim. Böyle yarım ya da 1 metre kesiti biraz kalın olan kablo gerekli. 2 tane akü başlık maşası artı eksi. Bir tane buton. Yalnız bu buton ters buton. Böyle 2 tane de bozuk ama orta bacağı tabandan iletim alan transistör ya da MOSFET. Yani bu orta bacak tabandan iletim alacak. Yani köprü alacak. Böyle 2 tane de bozuk MOSFET ya da transistör. Burasını umarım anlamışsınızdır. Parçalar bunlar.
Aslında o kadar basit ki bunu bu kadar uğraşmama rağmen sonradan fark ettim. Marangozlar elinizde eğer böyle bir şarj aleti varsa bunu multi şarj aleti yapabilirsiniz. Yani siz de bu videoyu seyrettikten sonra aynı şeyi yapabilirsiniz. Ya da tanıdığınız bir elektronikçiye gidip bu videoyu seyrettirip onlara yaptırabilirsiniz. Şimdi nasıl yaptığıma geçelim. Şimdi bu orijinal bataryayı, bu çalışıyor. Bu orijinal bataryayı çıkartıyorum. Kağıt pilli olan batarya bu. Çıkartıyorum. Bunu şarj edeceğim. Bu cihazda, modifiye edilmemiş cihazda. LED'i yandı. Bakın kırmızı yandı. Şu anda şarj ediyor. Bu yeşil oluncaya kadar, yani şarj dolum noktasına ulaşıncaya kadar bu kırmızı yanacak. Daha sonra yeşile dönecek. Bu orijinal batarya. Çıkarttım. Şimdi BMC, yani BMS kart olan, içinde 4 tane pil olan batarya. Bu çok hafif. Bu bayağı ağır. Çünkü hatırlatmak gerekirse bunun içinde bu pillerden var. Bunun içinde, yani BMS kartın içinde 4 tane bu şekilde lityum pil var. Şimdi bunu deneyelim. Bakalım ne olacak. Taktık. Şimdi kırmızı yanıp yanıp sönüyor. Şarj etmiyor. Bunun anlamı kesik pil var demek. Yani bu cihaz öyle algılıyor. Kesik pil var. Yani şunda eğer bu kağıt pillerden biri kesik ya da bitikse aynı uyarıyı verecekti LED olarak. Şimdi tekrar takıyorum. Yok. Fişi çıkartıyorum. Tekrar takıyorum şimdi. Asla bunu şarj etmeyecek. İşte bu sebeple bu matkabın orijinal bataryası olmak zorunda. Piyasada satılanlar da dandik, kalitesiz olduğu için haliyle bizim marangozlar ya da diğer bu matkabı kullanan ustalar bunu kullanamıyor. Kıyıda, köşede, dükkanda öyle duruyor. Hurda. Ben elimde gördüğünüz bu 4 tane pili BMS kart ile destekledim. Bu hazın içine yerleştirdim. Bağlantısını yaptım. Ama bu sefer de şarj cihazı uygun değil. Bunun da önüne geçmem lazımdı. Çıkartalım bunu. İşte yapacağım iş bu matkabı tekrar kullanılabilir hale getirmek. Şu andaki mevcut imkanlarla. Yine bahsedeyim, orijinal bataryayı piyasada bulamazsınız. Satılanların hepsi muadil yan sanayidir. Uydurmadır. Bir seri üretim yapmış. Daha sonra bataryaları üretmemiş. Ve bizim ustaların elinde kalmış bunlar. Ya bunu da anlatayım ki konuya hakim olun istiyorum. Şimdi ben bunu nasıl kandıracağım? Fişi çekelim. Burada gördüğünüz kontrolcü. Bu kontrolcü akıllı bir kontrolcü. Programlanmış akıllı bir kontrolcü bu. Ne yapıyor bu? Siz pili taktığınızda ya da bataryayı taktığınızda artı eksi uçlardan voltajı alıyor, kontrol ediyor. Eğer istediği amper değeri olmazsa şarj işlemini yapmıyor. Voltaj vermiyor. Ama önce bir kontrol yapıyor. Yani bataryanın voltaj değerini ve amper değerini ölçüyor bu kontrolcü. Daha sonra şarj işlemine geçiyor. Kendi orijinal bataryasında sorun yok ama başka bir batarya, ne bileyim, ya da akü bağlarsanız asla şarj etmiyor. Ben bu devreyi takip ettim. Ne yapıyor bu diye kontrol ettim. Burada ısı algılama kabloları var. Sensör kontrolcüye gidiyor. Hem ısı hem amper algılıyor. Kontrolcü buna göre voltaj veriyor. Peki bunu nasıl aldatırım dedim. Düşündüm. Elimde sıradan böyle bir diyot. Neymiş bu? İğne 5408. Sıradan bir diyot. Yani hızlı diyot falan değil. Schottky diyot değil. Sıradan DC ya da AC iğne 5408 diyot. Şimdi diyotun değerlerine bakalım. Ne verisi, ne değeri veriyor bize? Yaklaşık 580 değeri veriyor. Bu şekilde. Böyle bir diyot. Burasını anladınız.
Yapacağım tek şey bu siyah kablo ile bu sarı kablo arasına bu diyotu, bakın diyotun ucundaki renk koduna dikkat edin. Gri. Yani çıkış tarafı bu taraf olmalı, sarı tarafı. Giriş taraf siyah, yani negatif. GND olmalı. Bu şekilde lehimleyeceğim. Sadece lehimleyeceğim. Şimdi az önce bu elimdeki BMS kartı olan bataryayı bu cihaz şarj etmiyordu. Şimdi tekrar bir daha kontrol edelim. Hazır. Fişe takıyorum. Gördüğünüz gibi kırmızı led şarj konumunda. Sürekli şarj ediyor. İlk başta yanıp sönüyordu. Bakalım voltaj yerine. Evet. Gördünüz. Doyuma ulaştı. Yani doldurdu. Peki bu durumda kendi orijinal bataryasında şarj ediyor mu? Buna da bakalım. Taktım. Bu biraz daha ağır. Evet. Hem kendi orijinal bataryasını hem de BMC kart destekli bataryayı şarj edebiliyor. Yani aldatmış olduk üniteyi. Şimdi bunu aküde şarj edebilecek şekle getirelim. Kasayı deldim. Bir tane gösterge yerleştireceğim buraya. Şarj işlemi yaparken kaç volt olduğunu görelim. En azından. Böyle bir gösterge olacak. Burada ne yaptım? Bunu anlatayım. Şimdi 7812 transistör kullandım. Bunu neden yaptım? 12 voltla çalışacağı için çıkış voltajı 25 volt olduğu için düşürmek zorundaydım. Bu regülatördür aynı zamanda. 12 volt sabit akım verir. Sırf bu göstergeyi çalıştırabilmek için 7812 transistör kullandım. 14.9 volt olduğunu söylüyor. Bataryanın içindeki pil voltajı. Bakalım öyle mi? Evet. Aynen öyle. 14.9 volt. Burada da aynı. Taktığımda şarj işlemine geçecek. Şimdi bunu bu şekilde toplayalım. Evet arkadaşlar. Neredeyse bitirdim.
Ancak bazı sıkılan arkadaşlar var. Bana böyle mesaj yazıyorlar. Bu sebeple videoyu, yani bu içeriği ikinci bir video olarak yayınlayacağım. Devamını yayınlayacağım yani. Bu maşaları, kabloyu buna uygun hale getireceğim. Bu şekilde bir sonraki videoda bunları göreceksiniz inşallah. Evet arkadaşlar, bu içeriğimizin de sonuna geldik. Bu ve buna benzer değişik, enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun, destek vermeyi de unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.